şeytanın çocukları olarak şerde yarışan, hak dairede bir araya gelemiyorsunuz. Mezhepler, tarikatlar bir araya geliyorsunuz, bir araya gelemiyorsunuz. Bir mücadele var. Garayip varlıklara insanlar dönerken, insi cinni formatlar birbirine yaklaşırken, insan virüs yemiş, her gün virüs yemiş bir varlık haline gelip resetlenmeye muhtaç hale gelmişken, bugün kendilerini yarı tanrı gören insanlarla imtihan ediliyoruz. Ve bugün bakıyorsunuz insanlık aleminde bu eğitim sistemleriyle zombileştirilmiş, ezberci, malayani mevzularda uzmanlaşmış, dünya bir mugarrepleşme, garayipleşme toplumuna gidiyor. Halklar anarşi ve mecüc topluluklar haline getiriliyor. Bunun insi ve cinni boyutları var. Selamlar, sevgiler değerli kardeşlerime. Yine Hakan Yılmaz Çebi Hazır Kıta Akademi kanalında beraberiz. Söylediğim gibi inşallah bu kutucukların altına yazdığınız çok değerli yorumlar var, analizler var, katkılarınız var. Bunların üzeri dahil olmak üzere ki burada biliyoruz, gördüğünüz tabii ne kadar görebiliyorsak ama pek çok kitabımız var. Türkiye gündemine, dünya gündemine soktuğumuz ve tartışılmasını istediğiniz, analiz ettiğiniz yine onlarca, binlerce derlemeler, stratejik araştırmalar, istihbarat verileri, diğer gazetecilik çalışmalarında dahil olmak üzere röportajlar, analizler var. Tabii burada değerli Aytunç abimiz, Oktay Sinonoğlu gibi değerli büyüklerimize Türkiye gündemimize getirmiş manşetler var. Şimdi bugün özellikle işte kapağı da çok önceleri gösterdiğimiz gibi Putin ve dünya liderlerini, o zamanki dünya liderlerini, inşallah bu değişecek zaten. İnşallah Türkiye büyük çapta topa girecek ve bizim liderlerimiz, bizim önderlerimiz, Türk dünyasının önderleri artık bu kazaklara girecek. Fakat girmek istediğim konu başlangıç noktası olarak dünyada ve Türkiye'de her yerde paranormal olaylar var. Olağanüstü olaylar var. Liderler de olağanüstü, tavırlar da olağanüstü. Niye kitapla birleştiriyorum? Çünkü Son İşgal, Yecüc, Mecüc, Çin kitabımızda da hem istihbari verilerle hem halk verilerle bu zamanları anlatmaya çalıştık. Ve buranın kitabın ilk bölümlerinde zaten büyük hastalıkların olacağıyla ilgili bir giriş yapmıştık. Çünkü işler Yecüc, Mecüc toplumlara doğru gidiyor. İnsan da Yecüc ve Mecücleşiyor. Yani mugarrepleşiyor. Garaipleşiyor. Mukarrebunla karıştıramıyor. Mukarrebun ayetlerde de geçtiği gibi Allah'a yakın kullardır. Mugarrebun garaipleşmiştir ki kitabın son kısımlarında zaten bununla ilgili hadisi şeriflerde Peygamber Efendimiz yani değişik olaylar yaşadığında böyle zaman mekan boyutunda hallerle hallendiğinde Hazreti Ayşe anamız da yanında mugarrepler geldi mi diyor. Ya Resulallah mugarrep nedir diyor. Garayipleşen varlıklar diyor. İnsi, cinni beraber yaşayanlar. Ve toplumlara bugün baktığımızda bugün pek çok obsesif vakanın, takıntının, psikiyatristik ve psikologluk hastalıkların, paranormal hastalıkların, psikik hastalıkların temelini bunları meczettiğimizde daha iyi anlarız. Çünkü onlar peygamberler Cenab-ı Allah tarafından bilgilendiriliyorlar. Haliyle onların sözleri, sahih sözleri zamanımızdaki gelişmelerle ilmi, bilimli gelişmelerde iyi analiz edildiğinde ortaya kompozisyon çıkabiliyor. Daha mantıklı, daha geniş açılı, daha ötesi görüşlere sahip olabiliyoruz. İşte yıllardır halk bilimi uzmanı olarak kardeşlerimizin inşallah Allah ihsan edecek güveniyle bu analizleri vermeye çalıştık. Bu kadar setler, seriler bu şekilde çıktı ve pek çok kalemde nükleer santralinden tarımına, istihbaratına, elektronik istihbaratına, harbine bir TikTok kuruluşu olarak pek çok veriyi analizli istihbaratı raporu sizler gibi tüm dünyadaki düşünen insanlar çağına hoş geldiniz dediğimiz kardeşlerimiz de bunları analiz ettik. Çünkü şuura ermezsek, hazır kıta şuuru olmazsak biz bu savaşı kaybederiz. Artık savaşlar kafada planlandığını okumakla, planlanmaya başlandığındaki
okumakla mücadele kazanılabiliyor. Masanın üstüne geldi mi o proje olarak olmuştur, bitmiştir artık. Kaybetmeye mahkumsunuz. Haliyle bu son işgal Yecüc Mecüc kitabında da anlattığımız gibi Çin'in, Rusya'nın ve NATO unsurlarının büyüyeceği ve toplumları mugarreb, garaipleşmiş toplumlar haline getireceğini iddia ediyoruz. Ve Çin'in de yükselen bir güç olarak ulus ötesi güçler tarafından, küresel şeytanlar tarafından şeytana biat etmiş her ne yapı olursa olsun, agnostik yapılardan paganist, siyonist yapılara kadar şeytanın çocukları olarak şerde yarışanlar. Hani Kur'an'a göre hayırda yarışanlar diyor müminler için. Bunlar da şerde, şeytanın gözüne girmede yarışanlar. O yüzden bunların da arasında mücadele var. Bunların arasında da kapışma var. Bunların arasında da bir numaraya en yakın olma mücadelesi var. En büyük kötülüğü ben yaparım. Bu işi ben yaparım. En büyük şeytanlığı ben yaparım. O yüzden bunlarda da bir birliktelik yok. Hak dairede bir araya gelemiyorsunuz. Mezhepler, tarikatlar bir araya geliyorsunuz. Bir araya gelemiyorsunuz. Bir mücadele var. Hayırda da bir mücadele var. Hatta her bir programda söylemiştim. İyi daha iyiyle mücadele eder. Kötü de daha kötüyle de mücadele ediyor. Burası neticede dünya kelime manasından ednadan gelen alçak yer. Şimdi işler buraya doğru gidiyor. Hem şahsi mugarrebun, garayip varlıklara insanlar dönerken, insi cinni formatlar birbirine yaklaşırken, insan virüs yemiş, her gün virüs yemiş bir varlık haline gelip resetlenmeye muhtaç hale gelmişken, resetlendiği halde formatta tutamazken toplumları da bugün mugarrebun hale getirmeye çalışan bu insi şeytanlar, cinni şeytanlar, ifritlerle bedenerek toplumları da zombi toplumlar haline, histerik, hedoist, zevkçi toplumlar haline getirerek önce kendi içlerinde nefsi emmarelerle birbirlerine yediriyorlar. Tapınacak mala tapınacak hale getirip ondan sonra bir süre sonra biyoterörle, asimetrik terörle ve en sonunda da büyük savaşlarla kırıma uğratıyorlar. Ve bugün sık sık gündemle bağlantı kurarak söylüyoruz. Ukrayna-Rusya savaşıyla da birlikte başlayan Baltık ülkelerine doğru kayması mümkün ama her zaman söyledik ihale Türk dünyasının üzerine kalacak şekilde dizayn edilecek bir savaşla ve diğer taraftan açılacak Pasifik'teki Çin'i açtıracakları bir cephelerle her an tüm dünyada büyük bir ateşin harın içinde kalıp işin ucu nükleer savaşa kadar gidebilir. Ve bir yandan da söylüyorum, denizler fokurduyor. Pek çok unsur süpersonik, hipersonik füzelerle donanımlı deniz altıları birbirlerinin kıta sahanlıklarında geziyorlar. Ve zamanında kaybolan denizaltı muhabbetlerini biliyorsunuz. Hala bulunamayan. Rusların, Amerikalıların aradığı birbirlerinin tam donanımlı denizaltılarıyla ne çalışmalar yaptıkları şeklinde. Aynı kapışmalar göklerde de sürüyor. Birileri uzayı nedir o kendi dünyayı yukarıdan kontrol edeceği Starlink uydularıyla kendi kontrolünü fanus haline getirmeye çalışıyor. Haliyle yeryüzünde o agnostik düşünceye göre nasıl Zeus'lar, nasıl Apollo'lar, nasıl yarı tanrı insanlar varsa bugün kendilerini yarı tanrı gören insanlarla imtihan ediliyoruz. Firavunlar çağı, asrın firavunlar çağını yaşıyoruz. Niye? Deccali, yani Deccal ne demekti kelime manası olarak? Yalancı, batılı hak gösterendi. Batılı, yalanı, dolanı, hileyi, masalı, simülasyonu hak gösteren, gerçek gösterendi. Ve bugün bakıyorsunuz insanlık aleminde bu eğitim sistemleriyle zombileştirilmiş, ezberci, malayani mevzularda uzmanlaşmış ama hak ve hakikat konusunun cahili cühalası Kur'an'ın tabiriyle bir kitaplık dolusu yükü taşıyan ama çok özür dilerim Kur'an'ın tabiriyle bir merkep olmaktan öteye gidemeyen varlıklara dönüştürülüyor insanlık.
aynası iştir kişinin lafa bakılmaz şeklinde böyle değil mi? Ve o yüzden de sürekli programlarımızda diyoruz ki bir şeyleri zorlayarak düşünen insanlar çağına hoş geldiniz. Bugün uluslararası güç tekamül, yani kendi şeytanlığında tekamül ederek Çin'i de, Rusya'sını da, NATO birliğini de, Avrupa Birliği'ni de bu birliktelik üzerinden masayı kontrol ederek istedikleri liderleri Mason localarında yetiştirerek ve sonra günü geldiğinde de emir telakki ederek dünyayı şu anda Nuh'un tufanına doğru sürüklemeye çalışıyorlar. Zamanı ve zamanın dokusunu iyi okumamız lazım. O yüzden nebevi akla, peygamber uyarılarına, ilahi yasalara tabi olacak akıllara, zekalara, imana çok ihtiyacımız var. En çok kaybettiğimiz şey, en ucuz sattığımız bu devirdeki şey imanımız oldu. İlk terk ettiğimiz, birazcık paranın karşısında, biraz makamın karşısında, şehvet odakların karşısında bu kadar fütursuzca ve ucuzca ilk sattığımız şey imanımız, arımız, namusumuz. Oysa toplumu toplum yapan, erdemli yapan ve oraya rahmet kapılarının, bereket kapılarının açılmasına vesile olan en değerli şeyimiz, yeryüzünde varlık sebebimiz, Adem'den bu yana bunu ispatlamak üzere geldiğimiz düstur, Eles'teki sözleşme buydu. Ve insanlık büyük bir felakete doğru, kıyamet sürecine doğru büyük bir felaketle, bunları görüyorsunuz son zamanlarda, son yıllarda iyice anlatmamıza rağmen ateşli bir şekilde maalesef yaşıyoruz. Özellikle bu küresel virüs. Kitap oralarda, şimdi kalkamıyorum ama küresel virüs operasyonlarıyla. Yüzlerce, binlerce daha virüs modeli var. Böceklerle, sineklerle organize ettikleri. Az evvel NATO, yani birbirine düşen şeytanın çocukları demediler mi ki Putin Rusya'nın dibinde dedi, bizim dedi burada laboratuvarlarda dedi terörle ilgili laboratuvarda çalışılmış unsurlar var. Bakın birbirlerine düşen deşifre etmeye başladılar. Peki Kudüs'teki bir haham, bu işin başındaki bir şeytan ne diyor? Rusya diyor Baltık Denizi'ni Avrupa'ya geçtikten sonra İstanbul'a, Konstantinopol'e girerse anlayın ki diyor Mesih gelmiştir. Siz nasıl bir Mesih kafası, nasıl bir şeytanın uyarladığı Mesih kafası yaşıyorsunuz? Zaten eski kaynaklarda vardı ya, onlar Deccal'a Mesih diyecekler. Bekledikleri Mesih, onların kafasındaki Mesih, Mesih Deccal. Ve bunu açık açık ifade etmeye başladılar hahamlar üzerinden. Ne demiştik? Dünya Kudüs krallığından, Salomon mabedinden yönetilecek. Bugün ağlama duvarı gibi birkaç parçası kalmış, ağlama duvarını imar edip dünyanın lideri, şeytanı, Deccal, Mesih dedikleri onunla organize dedikler ve kaç keredir 76'dan bu yana doğan bir çocuğu, bir gözü pörtlek doğan veya bir gözü işte derisi yamalı doğan bir takım hastalıklar da var tabii bu göz çevresinde. Bunlar hep o çocuğu değişik majik özelliklerle doğan çocukları ki bunların fotoğrafları da zamanın Deccal olarak gördüler hep. Belli bir süreden fos çıktılar. Bugünlerde de Almanya'da yine bir çocuğu vaftiz ettiler. Şimdi kaç yaşlarında, bir de Irak'ta var böyle birisi genç yaşlarda, bunu Deccal olarak görüyorlar. Kuzey Irak'ta da bir dönem bize gelen raporlarda vardı. Bu insanı, yani şu anda yaşayan bir insanı Deccal olarak görüyorlar. Hatta sanki yedeğini yapmışlar gibi gene Almanya'da doğan bir takım rahibelerin üstüne titrediği bir çocuğu da sanki yedek Mesih gibi görüyorlar. Bu çocuklar ifritlerle, bir takım gayrimeşru yollarla dünyaya geldiği için bunlarda bazı deccaliyet özellikleri, eskilerin tabiriyle spiritizma özellikleri görünüyor. Sanki bu tutmazsa bu tutar şeklinde.
Bu kurguları bitmeyecek. Dünya hakimiyeti, tek dünya hakimiyeti içinde buna ki teknik ismi olarak biliyorsunuz mondializm denir. Bu hastalık, bu isterik bir yerde kesilmeyecek. Evet, dünya ahir zamanda tabii ki işgaller her zaman savaşlar olacaktır ama büyük işgalleri kasten söylüyoruz. Son işgal Yecüc Mecüc toplumlarına doğru gidiyor ve insanlar anarşi toplumları haline getiriyorlar. Tesbih taneleri gibi tüm uluslar dağıtılıyor. Ve ondan sonra dağılan tüm uluslarda ne millet birliği, ne bayrak birliği, ne ülkü birliği bırakmıyorsun. Bunun da güya yalandan adına Dünya Kardeşlik Birliği diyor. Oysa sahipsizliktir bunun adı. Kim kimdir bilmemektir. Ve onun arkasındaki gelecek dalga da gayrimeşruluktur. Zaten bunu organize ediyorlar. New Age tarikatlarıyla güya yeni bir tarikat, yeni bir örgüt, yeni bir din kisvesi altında bütün hak dinleri yerle yeksan edip İslamiyet'i de hurufileştirip İncil'de, Tevrat'ta olduğu gibi Hz. İsa'yı Tanrı yapıp paganistleştirdikleri gibi Süleyman'ı büyücü Solomon yaptıkları gibi İskender'i, Zülkarneyn'i Zeuslar yaptıkları gibi gökteki yıldızlara değişik sapkın tanrıların ismini verdikleri gibi hak isimlerini kaybettirdikleri gibi dünya büyük şeytani yalana, küresel yalana teslim edilmek üzere. Haliyle bu bantta biz şu anda varlık ve yokluk bandına kıyamet öncesi gitmiş durumdayız. Bunun anlatımını, bunun analizini çok iyi bir şekilde tüm halkımıza 7'den 70'e verebilmeyiz. Sadece anlatarak değil, sahadaki icraatlarıyla birlikte. İnşallah. Her zaman hatırlattığım bir şey vardı. İnsan kelimesi üns ve nisyandan gelir. Kelime kaynaştığında insan kelimesi ortaya çıkıyor. Eles'te hatırlattıklarımız ve sözleşmelerimiz gereği biz bu savaşı, bu cihatı giderek burada vermek zorundayız. Ahir zamanın son erdemlileri ve küresel tüm şeytanların en güçlü oldukları, organize oldukları son 250 yıldır parayı, gücü, gayrimeşru bütün kaynakları meşru veya gayrimeşru yollardan ele geçirdikleri halde petrolle birlikte işte burada petrol kitapları, Türkiye'deki petrol mevzuları, dünyadaki petrol mevzuları yani çift sarılı ne varsa dünyada eder eden ne varsa dünyada tekellerini alarak o ağı oluşturarak tabii ki içlerinde rekabet var ama güç organizasyonunda beyin bunları organize edip sistemden çıkanı yok ederek yaşatmaya çalışıyordu. Artık onlar da birbirine düştüler. Bunlar bizim için Allah'ın bir ikramıdır. Allah da onları birbirine düşürdü. Bir planları bozuldu. Evet sağ ve sol kolu idare eder gibi bu kaostan düzen çıkartmaya çalışacaklar. Ama bir gayret edersek en liyakatlımız ve namuslularımızla bu 2023 ve sonrası 26 üzerine durduğumuz banda girersek planları bozulacak ve birbirlerine düşecekler. Türklük dünyasıyla birlikte İslam dünyasında derlenip toparlanıp Allah kısmet ederse bir araya getirileceği ve insanlık adına insanlığın bir büyüden uyanması gibi kutsal emanetler de dünyaya sergilenerek bir takım şoklardan çıktıklarının fevkine ve farkına varacaklar. Bunları şimdiden bir müjde olarak duyurmak istiyorum. Ama her şey bir gayrete bakıyor. Ben de edebiyle bir şeyi ifade ederken bu gayrete etme düşüncesinde olarak kardeşlerine bir müjde olarak vermek istiyorum. Böyle bir müjdenin sonunda böyle bir ümit, böyle bir Allah kısmet ederse nedir o? Güzel bir gelecek var. Nasıl herkes kariyer planlamasını kendine göre, kendi düşüncesine menfaatine yaparsa devletlerin de, milletlerin de, nizama ayarlanmış ulusların da kariyer planlamaları vardır ve bu caizdir. Hazreti Ali Efendimizin de sözü vardır. Çocuklarınızı hayal kurdurmaktan beri etmeyin. Müsnetli ve büyük hayaller kurdurun. Şirazene, Kur'an ve sünnete göre büyük hayaller kurmanız gerekiyor. Bu ülkede, bu devlete, bu millete yakışır.
Evet, son olarak derleyip toparladığımızda şuna başladık. Dünya bir mugarrepleşme, garayipleşme toplumuna gidiyor. Halklar anarşi ve yecüc, mecüc topluluklar haline getiriliyor. Bunun insi ve cinni boyutları var. Kommansal dediğimiz ortak hareket ettikleri, cinni ve insi bedenlendikleri ki Mason localarındaki 33 derecede biliyorsunuz bunu temsil eder. Sefirot düzeninde yapılan ayinler de ins ve şeytanların bir arada hareket ettiğini temsil eder. Tepti Yunan'da ve arkasındaki zaman zaman Firavun liderlerin etrafındaki arkasındaki o yılan başlı, timsah kafalı, vaşak suratlı varlıklar da aslında yarı insan, yarı hayvan varlıklarla bu ifritlerle bir düzen, hegemonya, korku imparatorlukları ve hipnoz ortamı kurduklarının da deklarasyonudur. Nasıl Resulullah geldiğinde o şeytani varlıklar göklerden bilgi alamıyorlarsa, kısmen güçleri kesilmişse Resulullah'tan 1400 sene sonra artık zincirler kırıldı, boşaldı. Hale Deccal fitnesine kıyamet yaklaştığı için biz onlarla imtihan ediliyoruz. Ve bu imtihanı ahir zamanda verecek olanlar ve imanını sapmayacak olanlar, Peygamber Efendimizin dediği gibi onların imanı ateşten bir kor tutmuş gibi olacak. Fakat ona rağmen imanlarını bırakmayacaklar. İşte onlar benim kardeşlerim dediği kardeşlerinin döneme girdik. Bu döneme inşallah adanmışlar hareketi de denilebilir. Büyük Türkiye stratejisinde inşallah önümüzdeki yıllarda bunların etrafındaki hareketlerin ülkemizin, Türk dünyasının ve İslam dünyasının hareketlerini göreceğiz. Pek çok değerli siyasi liderimiz de zamanında dava adamlarımız da, şairlerimiz de, İstiklal Marşı'nı yazanımızdan nedir o düşünümüzde fikir adamımıza, aksiyonerimize ve değerli siyasetçilerimize kadar hepsi bu süreci anlatmaya çalıştılar. İnşallah bu süreç sizlere ve bizlere nasip olur. Bu düşüncelerle bugünkü mevzumuzu da aktarıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone butonuna basıp beğen butonuna basmayı unutmayalım. Çünkü sizin faydalandığınız kadar diğer kardeşlerimize ulaştırmanız bir cihat, mücahede sevabı olacaktır. Beğendiğiniz takdirde diyorum, Şiraze'ye uyduğu takdirde lütfen ağımızı, birlikteliğimizi genişletmeye devam edelim. Selam, sevgi, dualarla.